Şu arabayı görürseniz yolda bulaşmayın abi. 500 beygir'in üzerine kadar çıkabildik bu arabada. Şu arabayı görürseniz yolda bulaşmayın abi. Diyeceğim hangi araba diyeceksiniz. Ankara'dayım. Çok başka bir şey için Booster Performans'a gelmiştim. Bir Elf ile ilgili bir etkinliğimiz vardı. Derken içeride bir Astra gördüm. Bak benim garajımdaki Lada'yı saymazsak en düşük otomobilim 200 beygir. Yani benim araçlarımda hepsinin böyle yanına bakıp tükürüp geçeceği bir araçtan bahsediyorum. Ta ki ön lastiğini görene kadar. Orada dedim ki burada bir iş var. Sohbeti açtı. Garajın sahibi Erhan'la konuştuk. Ya biz Erhan'la 22 sene öncesinden tanışık çıkıyormuşuz. Neyse uzatmayayım. Aracın başına bir geçtim abi. O kaliper, fren diski, lastik dedim bu işte bir iş var. Neyse en iyisi bundan sonrasını Erhan anlatsın. Abi kapıdan sıka sıka geldim ben buraya. Dedim bu arabanın içinden benim arabanın garajdaki arabanın hepsi geçer dedim. Ta ki dedim üzerinde kullanılan lastik ve kaliperi görene kadar zaten dükkana girdiğimde de ilk onun şaşkınlığını yaşadım. Arkadaşlar tanıtayım. Erhan. Biz Erhan'la 22 sene öncesinde camiadan tanışıyoruz. O süreç zarfında çok görüşmüş olmasak bile aslında sektörel olarak çok ortak arkadaşımız var. Hala aynı ilgi alanında devam ediyoruz. Evet. Ama Erhan işleri büyüttün sen. Büyüttük. Biraz daha ticariye döndük tabii ki. Hepimiz o zamanlar hobi içinde. Ben bunu biraz daha iş olarak hobiden çıkarıp işe çevirdim. Ama tabii damarlarımızda hala o araba aşkı, araba sevgisi devam ediyor. Biraz mütevazi konuşuyorsun diyebilir miyiz? Şöyle düzeltsek artık illallah ettim uğraşmaktan kendim yaparım deyip dükkanımı açtım diyebilir miyiz? Tabii. Ben 20 küsur yıl önce ilk yazılım yapmaya başlamam da bu şekilde oldu zaten. O zamanlar işte İstanbul'a gönderiyoruz, beyinleri yaptırmaya çalışıyoruz, ediyoruz derken adama söylüyoruz avansını şöyle yap, böyle yap. Olmuyor, yapamıyorlar. Çok biliyorsan kendin yap diyor. Biraz öyle oldu aynen. Ondan sonra ben de dedim ki o zaman ben yaparım bunu deyip yurt dışından bir firmanın bayiliğini almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 2001 sonuydu. Başarılı da oldu yaptığımız yerler. Anlaştığım firma güzelmiş. Sağ olsun hala görüşürüm kendisiyle. Arabalarımız draglardı o zamanlar. Draglar çok popülerdi hatırlarsın. Çok güzel sonuçlar aldı. Sonra tabii sadece ben Opel'lerle uğraşıyordum o dönemlerde. Herkes bana dedi ki ya benim işte günlük bindiğim Audi var, günlük bindiğim Mercedes var, BMW var. Bunları da yap, bunları da yap, bunları da yap. Ya ben okuyacaktım ben ama işte dedik. Sonrasında mecburen girdik bu sektöre de. Diğer araçlara da yapmaya başladım. Piyasadaki arabalarına. Sonrasında baktık ki biz bu işin içindeyiz. Arada da okulu bitirdik. Bitti. Şu an hala yazılım ve otomotiv sektöründe. Erhan için mütevazi dedim. Arkada da mütevazi bir aracımız var bu arada. Yani ben bunu görsem birazcık basılmış, büyük jant takılmış 1.6 turbo Astra zannederim yolda. Evet. Hani gaza bile gelmem yani ne yalan söyleyeyim bakarım geçerim. Siyah temizmiş ya biraz parlıyor falan diyebiliriz sadece. Yani söyleyeceğim o olur yani bir üniversite öğrencisinin işte otomobili derim. Tabii. Fakat şunları gördüm. Bunlar birazcık yeni yaptığın değişiklikler olduğunu söyledin bana. Bu aracın slipper olmasındaki yani dışına çıkmasındaki bir özellik oldu tabii haliyle. Bu evet, seni ele veriyor burası. Çamurluklar dışarıdan en bariz görünen jantlar, frenler ve lastiklerden sonra en dışarıdan görünen etkileyici parçalar oldu bu Ama arada. galiba sen bunu slipper koruyacaksın. Evet, slipper olarak korumak istiyorum. Daha fazla da bozmak istemiyorum açıkçası. Çünkü ben bu arabanın kullanımını da çok seviyorum. Kullanımını çok sevdiğim için belki ileride sadece pist odaklı değil de günlükte kullanabileyim dediğim noktada arabanın problemsiz olarak tekrar günlük hale çevrilebilmesini istiyorum. Otomobil severler bilir de yeni açanlar için söyleyeyim. Slipper dediğimiz olay yani uykucu. Otomobilin standart veya standarda yakın halle görünüp aslında donanım olarak çok güçlü bir araç olmasıyla alakalı. Siz evet. baktığınızda standart diyorsunuz ama yanından cayır cayır geçiyor işte. Anlat abi ne var şimdi burada? Tamam neden
böyle bir lastik var? Burada Şimdi bu arabanın hikayesi aslında biraz uzun. Başlangıcından alayım istersen. Ben bu arabayı hep sevdiğim bir arabaydı, Astra GTC. Buldum ve dedim ki ben bununla piste gireceğim. Sadece pist için hazırlayacağım bu arabayı dedim. bilinçli Sonrasında- yapılmış bir modifikasyon var zaten biraz Tabii. inceledim. O yüzden de bütün parçaları hep ona göre seçtim. En büyük turbo değil de işte en avantajlı olabilecek motor hacmine ve pistte doldurmasına göre en avantajlı olabilecek turboyu seçerek hepsini böyle en başından ona göre seçtim. Sonrasında birkaç kez tabii piste çıktım yani oldukça bir 4 yıl boyunca neredeyse her pist gününü takip ettim. Sonrasında bu Covid girdi araya, işler yoğunlaştı derken mecburen birazcık ara vermek durumunda kalmıştım ama arabayı tekrar hazırladım, tekrar gireceğim piste. Tabii arabanın standarda çok yakın haliyle başlayıp sonrasında bu hale gelene kadar hepsini step by step ilerleyerek her halini görmek istedim. Hepsinin farklı süreler yaptığını hem de kendimi de geliştirme amaçlı olarak hepsini yaptım. Sen bunu İstanbul Park'ta süre kasıyorsun şu anda. Tabii İstanbul Park'ta süre için yaptım arabayı. Sadece o için diyebilirim. Arada ben sırada o zaman yolda kullanıyorsun ama. Yok, yola hiç çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyorsun. Hiç çıkarmıyorum çünkü Ankara'da çok fazla sıkıntı yaratıyor egzoz. Polisler bize aman vermiyorlar. Tabii Gereken seni yerleri sokakta yapıyor. süremek biraz üzüyor gibi bir ses tonu alıyorum ama. Çok kesinlikle. Günlük kullanabilmeyi çok isterdim arabayı. İlk başlarda biraz kullandım ama yani normal Stage 1 olarak halindeyken pistte Stage 1 olarak da girdiğim olmuştu. O haliyle çok kullandığım oldu. Çok da keyif almıştım o dönemde ama şimdi tabii çok güçlü de kalıyor tabii araba piyasaya göre yani. Günlük kullanılan arabaların çok üzerinde hızlanması var. Korkutucu da oluyor biraz. Sesi de agresif tabii haliyle. Büyük turbonun vermiş olduğu değişik sesler var arabada. İnsanları da çok korkutmak istemiyorum. Belki de yaşlanıyor muyum, bilinçleniyor muyum bilemiyorum bir şekilde. Çok da piyasada olup da insanları korkutmak istemiyorum. Ama pistte çok keyif alıyorum arabadan. O yüzden de hani insanlar ne yapacaksın artık sat bu arabayı dediğinde bile yok diyorum. Bu araba Satacaksan dursun. niye yaptın abi? Yok Hani- kesinlikle satmayı falan da düşünmüyorum. O öyle bir şey değil. Yani Tabii. bu arabayı yaptın, ne yapacaksın bu arabayı sat, o küfür gibi bir şey. Bunu Aynen söyleyeyim. öyle. Yapmayın. Kesinlikle. Bunu abinize, eşinize, yani otomobiline aşık bir insana böyle şeyler söylemeyin. Tabii bu araba sadece pist gördüğüne göre kilometresi falan da düşüktür diye tahmin ediyorum. 100 bu binde aracın. araba. 100 binde. 100 bin kilometrede. 2015 model yani 13 Yok, yaşında araç. araba aslında 2013 2008 oynuyor. model. 2008 özür dilerim. 2008 model evet. 2015 dedim arkada bir şey var. Onu da göstereceğim. Onu da göstereceğim. Aklım oraya gitti benim. Evet. 2008 tabii ya. Bu 2008. Abi aç kaputu aç tamam. Kaputu açalım. Aç kaputu Biraz görelim oradan ne var. başlayalım. Ne var abi? Yani düşün. Benim gibi Japoncu bir adam gelmiş burada Alman çekiyor. Evet, şimdi arabada neler var? Şimdi ben 1.6 turbo dedim ama biz bu arabanın ben 1.6 olmadığını biliyorum. Sen anlat. Şimdi normalde bu araba Opel'in 1.6 turbo Z16 led motor koduna sahip bir aracı. Normal gücü 180 beygir, 230 Nm torku var bu arabanın. Ki çok makul değerler bu arada. Yani Evet. İyi bir performans demek. 1.6 motora göre güzel bir güç yani aynı zamanda söylediğin gibi. Opel'in Insignia'da ve Astra'larda kullandığı eski bir motoru aslında. Bu direkt enjeksiyon da değil, normal port injection olarak piyasaya sürdüğüm motor. Bu arabada bizim ilk yapmaya başladığım şey şu oldu. Arabayı 1.8 litre hacmine yükselttik motor gücünü. Motor Nasıl hacmini. yükselttin? Stroker kit var arabada. Yani Crank. buna bir stroker kit uygulaması mı yaptın yoksa Opel'in motorları serisinde uyan bir crank falan mı kullandın? Şöyle aslında Opel'in 1.8 motorunun krangını kullanarak da bunu yapabiliyorduk. Ama ben yüksek güç istediğim ve pistte de sen de çok iyi biliyorsun ki arabanın biraz sağlam olmasını da istediğim için işi de çok şansa da bırakmak istemediğim için dedim ki bunun billet krangını kullanmak istiyorum ben. Onu da ZRP firması Yunan Evet. o firmadan aldım. Fena da değiller bu arada. Güzel ürün. Aslında onunla da ilgili çok sıkıntım oldu ama neyse bunu uyarlayabildik. İlk yapılan araba bu arada ZRP'nin ilk 1.8 stroker kit kullandığı araba bu oluyor. Öyle mi? Tabii onlar biz yaptık diye söyleseler de aslında yaptıkları bütün ölçülerin yanlış olduğunu burada biz düzelterek yaptık. Neyse ama çok güzel sonuçlar aldık. Bunun üzerinde sonrasında Supertek'in artı 0.5 milim büyük sübapları var. Aynı zamanda çift sübap yayları var yine Hava Supertek'in. alışı birazcık daha rahatlıyor. Tabii sen port da yaptın o zaman buna. Port da yaptım tabii. Polish yaptım. Çok genişletmedim. Çünkü bu arabanın emme portları çok geniş. Yani 2JZ'den daha büyük diyebilirim emme portları Port için. dediğimizde arkadaşlar kapak taşlaması oluyor. O da hava emme kanallarının aslında bir nevi polish dediğimiz yüzeyini daha kaygan, pürüzsüz hale getirmek ki hava akışı daha rahat olsun. Sonrasında tabii piste çıktığımızda önden çeker bir araba için en önemli şeyin aslında bir kilitli diferansiyel olduğunu anladım. Çünkü open diff'li araba Dünyası inanılmaz
değişiyor patinaj arabanın, değil mi? çekiyordu. Tabii. Hatta ilk İstanbul Park'a çıktığımda 2.36 süre yapmıştım bu arabayla. Stage 1'de o zaman. Ve sadece kilitli diferansiyel değiştirip 2.29'a düşmüştüm arabayla. 7 saniye hızlanmış. 7 saniye sadece kilitli diferansiyelle gelmişti. Virajlardaki kabiliyeti çok değişiyor değil mi arabanın? İnanılmaz değişiyor ve çünkü araba önden çeker olup da güçlü bir araba olunca kendi turbosuyla bile alt devirlerde çok fazla tork verebildiği için yere bu sefer viraj çıkışlarında inanılmaz sarmaya başlıyor. Ve Dışarı araba açılıyor, alıyor kilitli gidiyor. diferansiyel Kafa bir yere yoksa. gidiyor yani. İnanılmaz. Tepkisizleşiyor araba o an. Senden çıkıyor. Gaz vermesen bir dert, gaz versen bir dert. Oynayıp duruyorsunuz arabayla. Baş edilmez bir hale geliyor. Ama kilitli diferansiyel olduktan sonra araba sözünü dinlemeye başlıyor sürekli. Sen arabayı hükmedebilir hale geliyorsun. Normalde bunlarda Opel 210 derece bir eksantrik kullanmış. Orijinal eksantrik derecesi 210 derece. Ki çok soft bir egzantrik birinden bahsediyoruz. Çok, aynen. Yani konfor Çok konfor, egzantrik, ekonomi. rölantisi çok düzgün, hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmayacak, arabayı da çok sıkmayacak bir şekilde bir derece kullanmışlar. Sonrasında bu arabaya biz tabii daha fazla hava sokmamız gerekiyor içeriye, daha iyi bir güç alabilmek için. Yine buna Klesen marka eksantrik kullandım, o da 292 derece. 210 dereceden 292'ye çıkınca arabanın üst devir performansı inanılmaz değişti. Bu araç şu an kaç devir çeviriyor mesela? Şu an normalde ben bunda 9500 devire kadar dönebiliyorum ama pist koşullarında biraz gözeterek yani 8500'e kendim şeyi koydum. Sınırlıyorsun. Kesiciyi koydum. 8500 8500'ü günlük dönebiliyoruz. Alman bir yani. motor için bence muazzam bir devir diye düşünüyorum. Evet, Yani normalde sağlıklı 8500'den bahsediyorsak. Tabii ki yani şu an bu araba 5 yıldır 8500 devir dönerek bir kere kapak Maşallah. açılmadan kullanılan bir Maşallah. araba. İşte bak, sürdürülebilir olması kadar güzel bir şey yok ya. En büyük Yani düşüncem o. arabamı 500 beygir yaptım ama 2 ay sonra motor açtın değil Evet, olay yani. öyle olmasın. Hiçbir araba öyle olmasın. Çünkü yapan içinde, sahibi içinde gerçekten üzücü olabiliyor. Canımız yanıyor. Şuradan baktığım zaman zaten gereksiz bir şey görmüyorum. Hani yapılması gerekenleri yapmışsın ve kafan rahat gözüküyor. Sonrasında turbodan bahsedeyim. Turboda Garrett GTX 2860 Gen 2 modeli. Yeni seri. Yeni seri, yani G serisinden bir önce çıkan seri. Firmanın söylediği yaklaşık 475 beygir civarında bir güç verir şeklindeydi ama biz alt katta dinamometremizde ölçtüğümüz 500 beygirin üzerine kadar çıkabildik bu arabada. Ve bu arada hani belirtmeden de edemeyeceğim, bu arabada biz orijinal kendi beynini kullanıyoruz. Yani bir standalone yok, piggyback yok, hiçbir şey yok. Kendi orijinal beyniyle biz bütün bu güçlerin hepsini sürebiliyoruz, kullanabiliyoruz ve hiçbir problem yaşamadan. mu? Yok normal OBD yoluyla programlayarak gidebiliyoruz. Zaten bu arabanın beyni bu. Ufacık şey. Beyin. Beyin bedava. Evet. Tabii zaten gördüm, MAF kullanıyorsun. Ama Evet, başka bir MAF mı? Kendi 90. MAF mı? 90 milim bu büyük MAF. MAF dediğimiz arkadaşlar Mass Airflow'un kısaltması. Türkçe'de akış metre diyoruz. Kısacası buradan motorun içine giren havanın miktarını ölçüyor. Hatta bazı sensörler hem miktarını hem ısısını ölçüyor. Dolayısıyla anlatmak istediğimiz şu: 70 milimetrelik bir borudan geçecek hava miktarıyla 90'lıktan geçecek aynı değil takdir edersiniz. Şimdi böyle bir güç olduktan sonra 70 milimetrenin içerisinden geçecek havayı ölçerken beyin sapıtabiliyor. Yanlış değerler okuyabiliyor. O zaman ne yaptı? Aynı okuyucuyu 90 milimetrelik bir kasaya yerleştirerek doğru veri almayı sağladı. Enjektör olarak da 650 cc'lik 997 Porsche Turbo'nun 997 Onlar da kasa direkt 911 oturuyor galiba. Turbo'nun tabii direkt bolt-on olarak takabiliyorsunuz buna. Arabanın birkaç malzemesini bu şekilde giderdik. Sonra tabii piste çıkacağımız için bazı şeyleri kendimiz yapmak zorunda kaldık. Bu arabalarda yağ soğutucu normalde suyla soğutuyor bu araba, motor yani. Ama çok küçük ve tam turbonun arkasında kalan bir soğutucusu var. Bu yetmiyordu. Hatta ben pistte birkaç kez yağ kaynattım. Yaklaşık 160-170 derece yağ derecesi gördüm. diyorsun? Ve o yağ depozitlerinin karterde biriktiğini gördüm. Fotoğrafları falan da var zaten, gösteririm onları da bilahare. Onun için ben bunu artık dışarıya bir yağ soğutucu koymak durumunda kaldım. 160-170 dedi. Zaten 160, artık o yağ 170 kullanılamaz hale geliyor Yok demek. kesinlikle. Yani yağın kaynadığını hissedebiliyordunuz zaten. Yani yağın ısınması, o kadar ısınması iyi bir şey değil. Çünkü yağın da seni koruyacağı bir derece sınırı var. Onun üzerine geçtiği zaman yağ ısındıkça inceliyor. İnceldiği zaman da zaten özelliğini yitirmeye başlıyor. O yüzden standart dışı kullanım yapıyorsan yağ sıcaklığını gözlemlemen lazım. En büyük problem ısı. Arabaya bir şeyler yüklüyorsanız, bir şeyler zorluyorsanız arabayı bir anlamda Isıyı çeviriyorsun. oluşan artı ısıyı bir şekilde def etmeniz gerekiyor. Bu egzozla olur, katalizörü iptal ederek olur veya işte yağ sıcaklığını düşürerek olur, havanın giren sıcaklığını düşürerek olur. Bir şekilde bunları yapıp bu arabayı daha arttırdığınız ısıyı yok edebiliyorsanız daha iyi soğutucu ekipmanlarla arabanın sağlığı o derece yükseliyor. Motorda o şekilde
şekilde problemsiz olarak Isıyı bir kullanabiliyorsunuz. şekilde def etmeniz lazım. Evet. Çünkü içinde ısı artıyor. Zaten buradan da ufak ufak sinyalleri görüyorum. Kaputu yükseltmişsin. Evet, kaputa giren havayı alçak basınç oluşturup dışarıya çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz oradan da. Şimdi bazen bazıları diyecek ki yani kaput niye böyle kimine göre Apache tuning olarak adlandırılsa da onun bir amacı var. Benim de bazı otomobillerimde var. Buraları kaldırarak vakum etkisi yaratıp sıcak havayı oradan def etmeye çalışıyoruz çünkü esas sebebi o. Evet. Ölçümlemeni gördüm, içeride maxi gauge'in var. Evet, Hakan içeride- abiye selam olsun. Aynen, selamlar Hakan abimize de. Büyük bir intercooler kullanıyorum. Bu intercooler'da yerleşme gereği hep araştırmalarıma göre baktığımda Evo'nun intercooler'ının çok uygun olduğunu görmüştüm. Bir Evo'nun intercooler'ını uyguladım ben bu arabaya. Çünkü Evo'nda alt taraftan intercooler'ın burasından giriş ve buradan çıkışı var. Alttan ve üstten çıkış Evet, mı? alttan tam böyle çapraz olarak düşünebiliriz. Bu da en efektif soğutmayı sağlıyor zaten. İkisini alttan verdiğinizde hava buradan daha çok alt taraftan ilerliyor. Üst tarafa çok gitmiyor hava. Ve o yüzden aslında ölü bir kesim oluyor orada intercooler'da. Ama bunda mecburen içeriği komple dolaşmak zorunda. Hem de Evo'nun için olduğu için parçayı da bulabilmek biraz bizim için kolay oldu. Şeyler de gözümden kaçmadı değil ha. Fren soğutucu kanalı. Ha evet, air duct'larım, fren Evet, soğutucu orada şeyleri. güya sis olması gerekmiyor mu? Evet, normalde orijinalinde sis farları var orada. Ben onları iptal edip buradan hortumlar koydum. Bu aynı şekilde frenleri soğutuyor. Buradan hem ısınan fren diskinin havasını atabiliyorsun hem de paraşüt etkisi yapan, arabayı tutan havayı da atabiliyorsun. Biraz da içine bakalım. İçinde de bir şeyler var galiba. Evet, arabanın içine geçelim. İçeride bir koltuğumuz, sabit Sparco koltuğumuz. Rev Plus bucket koltuğumuz var. Ben bunu bir arkadaşımdan hediye olarak aldım ben bunu. Çünkü oturduğumda benim vücuduma en uygun gelen koltuk buydu bugüne kadar. Sen bunları daha iyi bilirsin. Herkes sadece Sparco olsun, OMP olsun gözüyle bakıyor ama bence vücuda çok uygunluğu daha önemli bunda. Ben bunda çok rahat etmiştim. O da tamam o zaman senin olsun dedi. Hediye etti sağ olsun arkadaşım. Yani koltuk haricinde başka bir değişiklik göremiyorum. Koltuk haricinde sadece bir iç mekanda bu o Maxi'nin ve altında EKS EVC'nin bulunduğu bir alana değiştirdim. Abi yanından geçsem arabanın tek diyeceğim şu olur. Ha, güzel basmış ya, işte aksesuarcıdan da bir koltuk düşürmüş. Aynen. Güzel ya, takılsın falan derim, geçerim yine. Yani yine hala uyandırmıyor insanı yani mevzuya. İçine oturdum da hatta sağ taraftaki koltuğu da eşini bulamadığım için sağa koltuk takmadım. Orijinal koltuğu duruyor. Sağa oturan konforlu gitmeye çalışırken burada biz Sparco'da oturuyoruz. Abi isabet olmuş, bence bir yola çıkalım, ne dersin? Çıkalım tabii. Hem Bir de yolda bakalım. Hem senin de şu Sesini solunu dinleyelim. hüznünden bir kurtulalım ya. Bak yolda kullanamıyormuşsun, Evet, biraz- sana vesile olsun. Biraz yüzümüz gülsün aynen. Ha bu arada yola çıkmadan, demin dedim ya arkada bir şey var diye. S3 ama tek kapı. Bu konsepti beğendiyseniz yorumlara bırakın. Belki onu da çekeriz. They say it's a party, bro. We gon' put in cardio. What we celebrating for? They say, would you like to know? Shush, hush, quiet. It's gon' be a riot. I don't do the beef since I changed up on my diet. Got some money. Bir de bu arabanın şanzımanını değiştirdim ben. Şanzıman olarak buna İtalya'dan getirttim şanzımanını. Alfa Romeo Brera 2.2 JTS atmosferik motorun şanzımanı var. Direkt mi oturuyor? Direkt oturmuyor. Biraz kulak yerleri farklı ama M32 ikisi de aynı kod. İçini kendi şanzımanına geçirdim ben. Çünkü bu araba şimdi 8500-9000 falan dönünce normal şanzımanla oranlar o kadar uzuyor ki orijinal haliyle 3. viteste 180 yapıyorsun. Yani 3. viteste 180 o kadar yüksek bir hız geliyor ki arabada artık. O yüzden dedim bu böyle olmayacak. Normalde, Daha kısa bir şanzıman. Tabii Corsa OPC şanzımanına geçmiştim. O biraz daha kısa oranı. Sonra baktım olmayacak, bu da olmayacak. Araştırdım derken Alfa'nın şanzımanı çok iyi oldu. Çok güzel. Bu arada benzinle yürüyoruz değil mi? Tabii. Full pompa sadece benzin, pompa Sadece pompa benzin. Metanol de yok. Düşürüp. Kesiyor. Süspansiyonu fark ettim, bayağı sert bir süspansiyonumuz var. Bu şöyle normalde Reboundlu bir şey mi? evet D2'nin standart coilover'ını da kullandım ben bu arabada. Bridgesten'de kullandım B12. Ben D2 ile konuştum, dedim ben track day'lere falan giriyorum. Ben bu işi yapıyorum, biliyorsunuz zaten bayinizim. Ne yapabiliriz buna, sizin tavsiyeniz ne olur dedim. Onlar bana
Track Day'e uygun bir Spring Rate'de bir coilover gönderdiler. Normal değil yani, normalden bayağı bir sert bu araba. Artık mümkün olabildiğince sonuna geldim sayılır projenin yani. Daha da bu arabayı daha ileriye götürmem. Bir işte ufak bir öne splitter koyacağım tamponun altına. Altını kapatacağım. Aliko Bond'la kapatacağım altını büyük ihtimalle. Onları da yaptıktan sonra bu araba burada biter. 2 dakikalığına geri geldik. GoPro'nun artık ışığa karşı direnci düşünce biz de şöyle bir çözüm yarattık kendimize. Evet. Ki siz bizi daha iyi görün diye. Tam gaza basacağız ama siz de abone ol düğmesine basmayı unutmayın. Vitesler gidince daha güzel oluyor. Değil mi? Bu arabalarda yolların en ufak çukuru bile affetmiyor abi. Abi muazzam keyifliydi. Benim için de aynı şey. Tabii ki kullanmak isterdim ama ben sağ koltukta oturup keyfi yaşamayı tercih ettim, ne yalan söyleyeyim. Keyif aldıysan ne evet, mutlu bana. İnsan çünkü kendi arabasını tanıyarak kullandığı zaman hangi vites aralığına geçeceksin falan filan. Bir ara şu hissiyatı yaşadım. Şimdi biz arkadan itiş otomobillerde mesela özellikle alışık olduğum için drift yaparken oturduğum zaman gaza arkası diyor ki ben geliyorum, haberin olsun diyor. Öyle gideceğiz diyor. Kilitli diferansiyeli işte onunla hissettim. Sen viraja oturduğunda kafayı içeri alıyor ya. Evet. Bana hemen şey duygusunu veriyor öyle. Anlıyorum, bu araba acaba arkadan salacak mı? Hani onu bekledim. Onu bekledim. Yani çok garip, yani bir Astra'da gibi hissetmedim. Neyde olduğumu bilmiyorum otomobilin ama bir şey böyle tren rayına oturmuş ve dönüyor. Evet, sağ ol. O hissiyatı veriyor. Tabii lastikleri eyvallah. Onları zaten tanıdım. AR1'ler tanıdığım lastikler. Çok kullandım AR1. Çok keyifliydi. Gerçekten çok keyifliydi. Benim için. Dışarıdan göründüğüyle içeride hani mutfakta iyi aşçı. Sen anladın dediğimi. Aynen öyle. çok keyifli araç. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Yani araç evet bir Astra ama bir Porsche ruhunu yaşatmışsın sen Aynen. bana. Yani onu vermişsin yani. Aynen, teşekkür ederim. Güle güle kullan. Sağ ol. Diğer araçlarına da bakalım. İzleyiciler zaten notlayacaklar, notunu verecek insanlar. Evet. Onlara da bakarız. İnşallah diğer araçlara. Kapatmadan son bir şey sormak istiyorum. İnsanlar Booster'a gelecek olsalar. Evet. Senden ne beklemeleri lazım? Sen burada ne hizmet veriyorsun? Ben burada ne hizmet veriyorum? Ben herhangi bir arabayı bu hale getirebiliyorum. Çünkü bu aracı ben baştan yaptım. Standart aracınızı sizin istekleriniz doğrultusunda istediğiniz hale getirebiliyorum. Ama bunun dışında sadece bu kadar hard tuned bir araba olarak da düşünmeyelim. Normal gündelik bindiğiniz, eşinizin bindiği, çocuğunuzun bindiği herhangi bir arabanın da normal bakım, onarım, kaporta, boya gibi bütün hizmetlerini biz burada hepsini yapabiliyoruz. Boya fırınımız var, alt katımız kaporta ve boyahanemiz ve aynı zamanda bizim alt katımızda dinamometremiz de var. Bütün bu araçları yaptığımızda motor güçlerini dinamometrede ölçüyorum. Ve tabii her şeyin ötesinde ben 22 yıldır yazılım yapıyorum araçlara. Motor gücünü Stage 1, Stage 2, Stage 3 tabii ki isteğe göre arttırmak isteyen herkese yazılım hizmeti de veriyoruz. Mümkün olduğunca dışarıda fazla bir iş yaptırmayıp kendi içerimizde halledip son kullanıcıya anahtar teslim olarak teslim etmeye çalışıyoruz aracı. Yani günlük araçların bakım onarımını da yapıyorsun. Tabii ki. Yani bu bir kaza olsa da kazayla ilgili onarım var mı? Tabii ki, Allah korusun. Tabii kazayla ilgili onarım da var. Mekanik onarım var ama isterse projede yapıyorsun yani. Tabii ki, evet. Oturuyorsun, planlamasını çıkarıyorsun. Hep beraber bunu konuşuyoruz. yaparız, şunu yaparız. Doğrultusunda yapıyoruz. İyi, güzel. Bakın bir adres daha bulmuş olduk. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum ve olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca Erhan'ın aşağıya linkini de bıraktım. Takip etmek isterseniz de linkten takip edebilirsiniz. Teşekkürler.